70 yaşından sonra yaptırdığınız bazı sağlık testlerinin aslında size zarar verebileceğini hiç düşündünüz mü? Şu anda binlerce yaşlı, sağlıklı görünseler bile tamamen gereksiz bir taramadan dolayı kendilerini ameliyat masasında buluyor. Ama kimse onlara gerçeği söylemiyor. Ve muhtemelen siz de bu riskin farkında değilsiniz. Her yıl milyonlarca yaşlı insan, daha uzun ve sağlıklı yaşamak umuduyla düzenli sağlık kontrollerini yaptırıyor. Ancak kimsenin size anlatmadığı acı bir gerçek var. Bazı testler, faydadan çok zarar getirebilir. Hatta yeni araştırmalar, yaşlı yetişkinlere uygulanan tıbbi testlerin %37'sinin gereksiz tedavilere, kalıcı komplikasyonlara ve ömür boyu sürebilecek yan etkilere yol açtığını ortaya koyuyor. Daha da çarpıcı olanı ise, 70 yaş üzerindeki insanların %99'unun aşırı test edildiğinin farkında bile olmaması. Düşünün, birazdan bahsedeceğimiz testlerden biri, tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yeni kanser vakalarının %5'ine katkıda bulunuyor. Bu oran, her gün düzenli olarak alkol tüketmenin yol açtığı kanser riskiyle neredeyse aynı. Ancak hiçbir klinik size bu korkutucu istatistiği söylemez. Gerçekler, karmaşık bilimsel yayınların ve tıp dergilerinin derinliklerinde saklıdır. Biz ise bugün, o saklanan gerçekleri herkesin anlayabileceği şekilde gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu videoda, 70 yaşından sonra kesinlikle kaçınmanız gereken 5 kritik sağlık taramasını, bu testlerin neden faydadan çok zarar verebileceğini ve hangi özel durumlarda gerçekten gerekli olduklarını anlatacağız. Anlatacağımız her şey, güncel ve saygın bilimsel çalışmalara dayanıyor. Özellikle ikinci sırada bahsedeceğimiz test, çoğu insanın sonuçlarına inanmakta zorlandığı, beklenmedik riskler barındırıyor. Videomuza başlamadan önce, sizden küçük bir ricam var. Yorumlar kısmına nereden izlediğinizi, yaşınızı ve geçmişte yaptırıp pişman olduğunuz bir test ya da tıbbi işlem olup olmadığını yazar mısınız? Sizce yaşlılar gereğinden fazla mı test ediliyor? Fikirleriniz bizim için çok değerli. Unutmayın, her yoruma kişisel ve bilimsel temelli önerilerle geri dönüş yapmaya çalışacağız. Ve tabii ki, bu önemli bilgilerin daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi, konunun özüne inelim ve sağlığınızı korumak adına atabileceğiniz en önemli adımlardan birini birlikte atalım. İlk taramamız, dışarıdan bakıldığında oldukça masum görünen, ancak 70 yaş üzerindeki insanların büyük bir bölümünde gereksiz korku ve endişe yaratan bir test, kemik yoğunluğu ölçümü, yani DEKA taraması. Biliyorsunuz, yaş ilerledikçe kemik yoğunluğumuzun doğal olarak azalması beklenen bir süreçtir. Tıpkı saçlarımızın beyazlaması veya cildimizin kırışması gibi. DEKA taraması ise, bu tamamen doğal süreci yakalar ve çoğu kişide sonucu, düşük kemik yoğunluğu veya osteopeni olarak etiketler. Peki sonuç ne olur? Ne yazık ki doktorların büyük bir kısmı, bu sonucu görür görmez hemen bisfosfonat grubu ilaçları reçete etme eğilimindedir. İşte sorun tam da burada başlıyor. Çünkü kapsamlı araştırmalar gösteriyor ki, sadece hafif bir kemik kaybı varsa, yani ciddi bir osteoporoz durumu yoksa, bu ilaçları kullanmak gelecekteki kırık riskini neredeyse hiç azaltmıyor. Ancak potansiyel yan etkileri oldukça ciddi. Bu ilaçlar ciddi mide rahatsızlıklarına, yemek borusu problemlerine, çene kemiğinde nekroz yani doku ölümüne ve nadir fakat tehlikeli atipik femur kırıklarına yol açabiliyor. Gerçek şu ki, kemiklerinizi korumanın yolu bu güçlü ilaçlardan geçmiyor. Asıl koruma, yeterli D vitamini almak, kalsiyum açısından zengin beslenmek, ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizleri yapmak ve dengeyi geliştiren çalışmalarla düşme riskini azaltmaktan geçer. Yani, eğer ciddi bir osteoporoz teşhisiniz veya yüksek kırık riskiniz yoksa, sırf DEKA sonucunuz yaşınıza göre biraz düşük çıktı diye hemen ilaca başlamak, sağlığınız için yanlış bir adım olabilir. Gelelim ikinci sıradaki teste. Bu test, sonuçlarıyla çok daha tehlikeli ve geri dönülmez yollara kapı aralayabilir. Hafif unutkanlık yaşayan yaşlı bireylere gereksiz yere beyin meri çekilmesi, günümüzde oldukça yaygın bir uygulama haline geldi. Acaba Alzheimer başlangıcı mı? Endişesiyle yapılan bu taramalar, çoğu zaman yarardan çok zarar getiriyor. Neden mi? Çünkü yaş ilerledikçe beyinde bazı değişiklikler olması tamamen normaldir. Tıpkı cildimizdeki lekeler gibi, beyinde de küçük, zararsız lekeler veya hacim kayıpları görülebilir. Çekilen beyin MR'larının büyük çoğunluğu, işte bu yaşa bağlı tamamen normal değişiklikleri gösterir. Ancak bu görüntüler, bazen bir radyoloğun bile net olarak yorumlayamadığı, raporda şüpheli veya anlamı belirsiz olarak nitelendirilen alanlar içerebilir. İşte bu noktada panik başlar. Bu belirsiz bulgu, hem hastayı hem de ailesini derin bir korkuya sürükler.
Bu korku, kişiyi bir dizi gereksiz ek teste, hatta bazı durumlarda beyin biyopsisi gibi oldukça riskli ve invaziv işlemlere veya gereksiz ameliyatlara kadar götürebilir. Ve tüm bu süreç, başlangıçta sadece basit bir yaşa bağlı unutkanlık yüzünden başlamıştır. Oysa hafif bellek yakınmaları yaşayan bir kişi için en doğru ilk adım, genellikle pahalı ve endişe verici bir MR taraması değil, alanında uzman bir doktor tarafından yapılacak basit bilişsel tarama testleridir. Bu testler, hafızadaki sorunun boyutunu ve niteliğini anlamak için çok daha güvenli ve etkili bir yöntemdir. Unutmayın, her unutkanlık bunama değildir ve her beyin lekesi de tehlike anlamına gelmez. Sıradaki üçüncü testimiz, 70 yaş üzerindeki bireylerde belki de en fazla yanlış pozitif sonuç veren testlerden biri, kalp stres testi, yani eforlu EKG. Bu test, sizi bir koşu bandında yürütürken kalbinizin elektriksel aktivitesini ölçer. Amaç, kalbinizin yük altında nasıl tepki verdiğini görmektir. Sorun şu ki, yaşla birlikte damarlarımızda doğal olarak bir miktar sertleşme ve daralma meydana gelir. Bu, yaşlanma sürecinin normal bir parçasıdır. Kalp stres testi, bu normal değişiklikleri sık sık, şüpheli veya anormal bir bulgu olarak yorumlar. Yani test, aslında bir sorun olmamasına rağmen, sanki kalp damarlarınızda ciddi bir tıkanıklık varmış gibi bir sonuç verebilir. Bu yanlış alarm, sizi hızla bir sonraki adıma, yani anjiyografiye sürükleyebilir. Anjiyografi sırasında eğer bir daralma bulunursa, bu durum genellikle gereksiz bir stent takılmasına veya daha da kötüsü, açık kalp ameliyatı olan bypass operasyonuna kadar gidebilir. Oysa sayısız bilimsel çalışma, stabil durumda olan, yani göğüs ağrısı gibi ciddi belirtiler göstermeyen yaşlı bireylerde, bu tür müdahalelerin büyük bölümünün yaşam süresini uzatmadığını, aksine işlem sırasında ve sonrasında ciddi komplikasyon riskini artırdığını kanıtlamıştır. Yani masum bir test, sizi bir anda hayatınızı riske atabilecek bir dizi müdahalenin içine çekebilir. Dördüncü olarak, 70 yaşından sonra hala rutin olarak yapılması ısrarla istenen bir işlemden, kolonoskopiden bahsedeceğiz. Kolonoskopi, kolon kanserini erken teşhis etmek için altın standart olarak kabul edilir, evet. Ancak bu, her yaş için geçerli değildir ve sanıldığı kadar masum bir işlem de değildir. Özellikle 75 yaş ve üzeri bireyler için rutin tarama amaçlı kolonoskopi, uluslararası kılavuzların birçoğu tarafından neredeyse hiç önerilmez. Nedenleri çok açık. Öncelikle, kolonoskopiye hazırlık süreci, yaşlı bir vücut için oldukça zorlayıcıdır. Günlerce süren sıvı diyet ve bağırsakları boşaltmak için kullanılan güçlü ilaçlar, dehidrasyona ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. İkincisi, işlem sırasında kullanılan sedasyon, yani hafif anestezi, yaşlılarda solunum problemleri veya kafa karışıklığı gibi ek riskler taşır. En önemlisi de, işlem sırasında bağırsak delinmesi gibi ciddi komplikasyonlar, yaşlı ve daha hassas bağırsak dokusunda daha sık görülür ve hayati tehlike yaratabilir. Peki alternatif yok mu? Elbette var. Çoğu durumda, FAT gibi basit, evde yapılabilen dışkıda gizli kan testleri, çok daha güvenli ve yeterli bir tarama yöntemidir. Bu testler, sadece bir risk varsa kolonoskopiye yönlendirilmenizi sağlar ve sizi gereksiz bir prosedürün risklerinden korur. Ve geldik listenin belki de en tehlikeli ve en aldatıcı testine, yıllık tüm vücut BT, yani bilgisayarlı tomografi taramaları. Son yıllarda, CheckUp, paketlerinin en parlak yıldızı olarak pazarlanan bu taramalar, her şeyi erken teşhis etme gibi inanılmaz çekici bir vaatle sunulur. Ancak madalyonun karanlık bir yüzü var. Öncelikle, bu taramalar vücudunuza çok yüksek dozda radyasyon verir. Tek bir tüm vücut taramasının radyasyon dozu, yüzlerce göğüs röntgenine eşdeğer olabilir. Bu radyasyonun kendisi, özellikle tekrarlandığında, kansere yol açabilir. Yani kanserden korunmak için girdiğiniz test, sizi kanser yapabilir. İkinci ve daha sinsi tehlike ise, tesadüfi bulgulardır. Vücudunuzu bu kadar detaylı taradığınızda, neredeyse her zaman bir şeyler bulunur. Böbrekte küçük bir kist, karaciğerde önemsiz bir leke, akciğerde minik bir nodül. Bu bulguların %99'u tamamen zararsızdır ve hayatınız boyunca size hiçbir sorun çıkarmaz. Ama bir kez raporda yazdığında, artık görmezden gelinemezler. Bu da sizi bitmek bilmeyen bir endişe döngüsüne, gereksiz biyopsilere, riskli ameliyatlara ve ağır tedavilere sürükler. Bu yüzden, Amerikan Kanser Derneği gibi dünyanın önde gelen tüm tıp kuruluşları, hiçbir belirtisi veya şikayeti olmayan sağlıklı bir kişide, tarama amaçlı tüm vücut BT taramasının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini açıkça belirtir. Bu parlak vaatlere kanmayın. Tüm bu bilgilerin ardından,
Şu altın kural gerçek anlamda önem kazanıyor. 70 yaşından sonra etkili bir sağlık yönetimi, ne kadar çok test yaptırdığınızla değil, hangi testi neden yaptırdığınızı bilmekle, yani doğru testleri seçmekle ilgilidir. Gereksiz testlerden ve onların getirdiği risklerden uzak durmak, uzun ve sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarlarından biridir. Size bir test önerildiğinde, doktorunuza veya kendinize mutlaka şu soruyu sorun: bu test olası bir sorun bulursa, sonraki adım ne olacak? Bu sonraki adımın bana faydası, riskinden daha mı fazla olacak? Eğer bu soruların cevabı belirsizse veya tatmin edici değilse, durup düşünmek ve ikinci bir görüş almak, çoğu zaman en doğru karardır. Unutmayın, sağlığınızı korumanın en güvenilir yolu, testlere boğulmak değil, modern ve bilinçli yaşam tarzı seçimlerindedir. Aktif kalın, iyi uyuyun, dengeli ve doğal beslenin, sosyal ilişkilerinizi güçlü tutun ve zihninizi meşgul edin. Ve sadece gerçekten gerektiğinde, size özel risk ve fayda dengesi gözetilerek doğru testleri seçin. Bu bilgileri faydalı bulduysanız, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Sağlıkla kalın.